Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda sizlerle beraber Samsung'un A serisindeki en güçlü modelini yani A54'ün ön incelemesini yapacağız ve hem Avrupa hem de Türkiye fiyatını hesaplayacağız ve Galaxy A73 ile A54'ün ufak bir kıyaslamasını da son bölümde yapacağız. Ayrıca bir iki gün sonra A34'ün de detaylı bir videosu gelecek. Onu da kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Baktığımızda Samsung bu sene A74'ü tanıtmadı. Yani bu yıl en tepe orta segment cihaz olarak yalnızca A54 bulunacak. A74'ün kaldırılmasının bence en büyük sebebi S22 FE gibi nispeten uygun fiyatlı ve amiral gemisine yakın cihazların önünü kesmemek. Şimdi tasarımla başladığımız zaman Galaxy A54 şu ana kadar çıkan en premium, en güzel A serisi cihaz diyebilirim. Burada baktığınızda sanki A serisinden yani orta sınıf bir cihaz değil de biraz daha üst segment bir cihaz gibi hissettiriyor. Burada kameraların ayrı bir çıkıntıya sahip olmaması da S23'e yakınlaştıran detaylardan diyebilirim. Gerçekten baktığınızda oldukça sade ve şık bir tasarımın önümüze çıktığını söyleyebilirim. Arka kapak Corning Gorilla Glass 5 ile korunan bir cam yüzeye sahipken çerçevelerde de plastik bir yapıyı görebiliyoruz. Orta segment için gayet yeterli. Ekran tarafına baktığımızda da klasik 6.4 inçlik Super AMOLED Full HD Plus 403 ppi piksel yoğunluğuna ve 120 Hz tazeleme hızına sahip. Maalesef ki A54'te HDR desteği yok. Yine de ekrandaki akıcılık ve renklerdeki doğruluk oranı keskinlik açısından baya iyi seviyede diyebilirim. Ekran yönünde herhangi bir problemle karşılaşmıyoruz. Performans tarafında ise son dönemlerdeki en iyi Exynos işlemciyle birlikteyiz. Exynos 1380 Galaxy A54'e konumlandırılmış. 5 nanometrelik Exynos 1380 Yonga setini görürken 8 GB RAM de bu sisteme eşlik ediyor. Performans tarafında gerçekten bayağı iddialı diyebilirim. Buradaki Exynos 1380 hem A53'ten hem de Snapdragon 778G'den daha iyi bir performansa sahip. Testlere baktığımızda da Antutu'da 500.000'in üstünde bir puan almayı başarıyor. Geekbench tarafında da çoklu çekirdekte 2849 puanı görebiliyoruz. Ve bu değerlerle Snapdragon 778G'nin net şekilde önünde olduğunu da belirteyim. Exynos 1280'e yani A53 oranla da hem daha hızlı sınan hem daha verimli hem de daha performanslı olduğunda tekrardan belirtmekte fayda var. Ama Snapdragon 778G uzun vadeli kullanımlarda halen Exynos 1380'in önünde. Oyunlarda da 60 FPS oynayabileceğiz. UFS 3.1 depolama biçiminin olması da önemli bir avantaj. Kameralarda arka kameramız 50 megapiksel OIS destekli bir sensör bulunurken ikinci kamerada 12 megapiksellik ultra geniş ve 5 megapiksel makro kameramız da var. Ana kamerada bir kırpmaya gidilmişken 4K 30 FPS videolarda çekebiliyoruz. Ön tarafta da 2 yıldır değişmeyen 32 megapiksellik klasik bir Samsung sensörüne yer verilmiş. Bu kamerayla da 4K 30 FPS videolar çekebileceğiz. Açıkçası kamera tarafında herhangi bir sıçrama göremedim. Hatta ana kamerada A53 oranına bir adım gerilemenin olduğunu da belirteyim. Batarya kısmında ise 5000 mAh'lik batarya ve 25 Watt hızlı şarj desteğini görebiliyoruz. Maalesef ki kutu içeriğinden herhangi bir adaptör çıkmıyor. Yazılım olarak Android 13 ve One UI 5.1 ile gelen A54 4 yıl boyunca da güncelleme almaya devam edecek. Özellikle yazılım tarafında güncelleme desteği konusunda orta segmentin kesinlikle zirvesinde. Dolby Atmos stereo hoparlörler var. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, 5G ve NFC destekleriyle kablosuz bağlantılar kısmında da dolu bir paketle geliyor ve ekran altı parmak izi okuyucumuz da var. Suya ve toza karşı da A54 IP67 ile 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. Dostlar, genel olarak Galaxy A54'ün özelliklerine, performansına, kamerasına yakından baktık. Şimdi en önemli konuya yani A54'ün fiyatlarından bahsedersem 8 GB RAM, 128 GB depolamayla şu anda Avrupa'da 490 Euro'ya
satılıyor. Ülkemizde kuru vergileri Samsung'un satış politikasında hesaba kattığımda ben 13.500 TL bandında bir fiyat bekliyorum. Bu fiyatıyla düşündüğüm zaman Galaxy A73 en büyük rakibi diyebilirim. Exynos 1380 testlerde her ne kadar Snapdragon 778G'ye oranla biraz daha iyi olsa da uzun vadede stabilite açısından uzun ömürlü kullanımda ben 778G'nin daha iyi bir çözüm olduğunu düşünüyorum. Kamera tarafında da A73'te daha kaliteli sensörler bulunuyor. Ama A54 çıktıktan sonra fiyatının bir nebze düşeceğini düşünüyorum. Çünkü baktığımız zaman A73 ile şu an için rekabet edebilecek düzeyde değil. Buna bağlı olarak ya A73'ün fiyatı artacak ya da A54'ün fiyatında biraz daha gerilemeleri göreceğiz. Eğer ki 11.000 bandına gelirse A54 mantıklı alınabilir bir konumda olacaktır. Peki sizce A54 alınır mı? A34 ile de bir karşılaştırması gelsin mi? Gelsin diyorsanız da mutlaka yorumlarda görüşlerinizi bekliyorum. Gelecek videolarımızdan haberdar olmak için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki video kadar kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.